Motomüzika kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere kışın motosiklet kullanırken nasıl giyinmeliyiz, sürüş esnasında nelere dikkat etmeliyiz, tecrübem ölçüsünde maddelere ayırdım. Size madde madde püf noktalarından bahsedeceğim. Bu arada videoya geldiğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi unutmayın. Haydi başlayalım. Arkadaşlar madde madde gidelim. Şu an biliyorsunuz ben Aydın'da yaşıyorum. Şu an hava sıcaklığı 12 derece falan. Güneş batmak üzere. Daha soğuk iklimlerde de motosiklet kullandım. Ve aşama aşama nasıl giyinmemiz gerektiğini size anlatmaya çalışacağım. Birinci madde, kalın giyinmek önemli değil, katmanlı giyinmek önemli. Şu an 12 santigrat derece için benim İçimde termal bir içlik, üstünde pamuklu bir atlet, onun üstünde bir polar ve kışlık montum var. Şimdi neden katman katman giyinmemiz önemli ondan bahsedeyim. Şimdi hava sıcaklığı mesela şu an 11 derece. Her 10 kilometre hıza yükseldiğinizde 1 derece düşüyor. Mesela ben 110 kilometre hızla gittiğimde 11 dereceyi ben 0 derece olarak hissedeceğim. Kırmızı ışık oluyor. Durmanız gerekiyor. Durduğunuzda eğer çok kalın giyinirseniz terliyorsunuz arkadaşlar. Terledikten sonra tekrar hareket ettiğinizde bu daha tehlikeli bir hale geliyor. Bu sefer daha çok üşüyorsunuz. Hipotermiye kadar gidiyor durum. İkinci madde, vücudun en uç noktaları parmaklardır. El ve ayak parmakları. Mümkünse kışlık eldiven, kapalı eldiven kullanın. Uzun bot, kışlık bot kullanın. Termal çorap kullanın. Ama termal çoraptan daha etkili bir şey biliyorum ben. Yün çorap. Arkadaşlar yün çorabın yerini hiçbir termal A markası, B markası pahalı çoraplar yerini tutmuyor. Çok test ettim. Ellere gelecek olursak, bu motosiklette olduğu gibi elcik koruma kullanırsanız rüzgarı büyük ölçüde kesersiniz. Bu iyi bir şey. Elcik ısıtma olursa çok iyi bir şey. El ve ayağın üşümemesi nedenle önemli. Eli ve ayağı ısınmayan insanın vücudu da ısınmak bilmiyor. Bizim motosikleti kullanırken kumandalarımız ellerimiz ve ayaklarımızda. Bunları etkin kullanamadığınız zaman çok tehlikeli haller alabiliyor. Sürüşünüzü etkileyebiliyor. Freni hissedemiyorsunuz, gazı hissedemiyorsunuz. Yani el ve ayağın sıcak olması çok önemli arkadaşlar. Biraz bu konularda paraya kıymak lazım. Ekipman konusunda biraz kesenin ağzını açmak lazım. Üçüncü madde arkadaşlar, kaskımızı taktıktan sonra boynumuzu iyi kapatmamız lazım. Bununla ilgili malzemeler var. Termal balaklavalar var, boyunluklar var. Göğüse kadar inen boynu koruyan ekipmanlar var. Havanın sıcaklığına göre, daha doğrusu ne kadar soğuk olup olmadığına göre boynumuzu iyi kapatmamız lazım. Kaskımızın havalandırma kanallarını iyi kontrol etmemiz lazım. Buralardan da acayip soğuklar giriyor. Ve en önemli konu, pin lock kullanmamız lazım. Yani bu önleyici. Şimdi bu önleyiciyi kullanmadığınız zaman ne oluyor? Seyahat ederken görüşünüz düştüğünde, buğulanma olduğunda camda sürekli vizörü açma ihtiyacı duyuyorsunuz buğu gitsin diye. Ve bu da sizi üşütüyor. Aynı zamanda da güvenli bir sürüş yapmanıza engel oluyor. Pin lock kışın sürüş yapacaksanız çok önemli. Boynunuzu iyi kapatmanız, ciğerlerinizi korumanız çok önemli. Yaz kış ben boyunluk kullanırım. Rüzgar girmemesini sağlarım. Dördüncü madde, tabii değişen hava koşulları ile ilgili hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Ben bu kanalın ilk videolarından bir tanesi, etiketlere de bırakıyorum. Uzun yola çıkmadan önce dikkat etmeniz gereken nerede anlatmıştım.
dışarıdan giyilebilen bir yelek. Üstünüzü çıkartmadan rüzgarı korumalı, rüzgarı kesebilen outdoor ürünü olabilir. Fosforlu olursa çok çok güzel olur, görünürlük artar. Böyle bir yeleği her zaman yaz kış top case'inizde bulundurmayı tavsiye ediyorum. Bu nerede işe yarıyor? Mesela şu an 10 derece. Bir yüksek bir yere çıktığımda bu 3-4 dereceye düştü ya. Hemen top case'ten yeleğimi alırım, çıkartırım, üstüme takarım. Pantolon konusuna gelecek olursak bunda da termal içlik var altında. Ama çok çok soğuklarda eğer bacaklarım da üşüyecekse yine bir outdoor ürünü, rüzgar kesen bir pantolon, büyük beden üstten giyerim arkadaşlar. Benim tarzım böyle. Kışlık pantolonları denedim. Çok sıcak tutuyorlar evet ama kırmızı ışıkta durduğunuzda veyahut da bir yerde beklediğinizde veyahut da bir markete girip bir şey alıp çıkana kadar acayip terletiyor. Ya terledikten sonra tekrar hareket ettiğiniz zaman daha çok üşüyorsunuz. Benim söylediğim bundan bir 10 sene öncesi falandı. Tabii çok kaliteli kışlık pantolonlar da vardır. Bu size kalmış bir şey. Sizin tercihiniz. 5. madde olsa gerek. Bilmiyorum. Hadi 5. madde diyelim. Arkadaşlar ben bir şey keşfettim. Yaklaşık 2-3 sene önce. Böyle sırtımda ağrılar oluşmaya başladı. Bir de böbreklerim ağrımaya başladı. A sınıfı TMF eğitmeni bir abim var. Coşkun abim sağ olsun. Bana bir tavsiyede bulundu. Ve yani o tavsiye bu kadar mı işe yarar? Ve hayatını insanın bu kadar mı değiştirir? Eğer belinizde fıtık, böbreklerinizde ağrı falan varsa bel koruma. Tam olarak nedir bilmiyorum ama belinize kuşak gibi sarıyorsunuz. Hem uzun yollarda yorulduktan sonra böyle sizi daha dik tutuyor, sağlam tutuyor, destekliyor. Hem de rüzgarlardan böbreklerinizi, sırtınızı, belinizi acayip koruyor. 5. maddede de bundan bahsetmek istedim. Bunu ben yaz kış kullanıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde rüzgara maruz kalmıyorsunuz. Şiddetle tavsiye ediyorum. 6. madde. Şimdi kışın bu problemini çözdük ama yağmur, çamur, kar, dış etkenlerden motorumuzu ve kendimizi korumamız için benim uyguladığım bir yöntem var. Alkol içermeyecek tabii ki bu ürün. Piyasada var, en kalitelilerini bilirsiniz araştırdıktan sonra. Buradan reklam yapmak istemiyorum. Bu yağmur kaydırıcılar var ya, böyle yağmur çarpıyor hemen kayıyor, çarpıyor hemen kayıyor, yani kalmıyor. Ben vizörümün ve ön camımın yüzeyine bundan sıkarım, güzelce bir bezle silerim. Özellikle yağmurlu havalarda da pinlock ve bu su kaydırıcıyı mutlaka kullanırım. Müthiş iş görüyor arkadaşlar. 7. madde, şimdi şeye geçelim. Sürüşte nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Arkadaşlar bir kere yazın kullandığımız gibi motosikleti kullanmamamız gerekiyor. Ani hızlanmalardan, ani frenlerden, birden gaz kesmeden, ani kontralardan kaçınmamız gerekiyor. Daha yumuşak bir kullanış yapmamız gerekiyor. Çünkü zaten kışın lastikleri ısıtmamız çok zor oluyor. Zaten çok soğuk yerlerde kış lastiğinde tavsiye ederim. Eğer kullanmak zorundaysanız eksilere düşecek veyahut da sıfıra daha yakın yerlerde kış lastiği kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani bu tür sıcaklıklarda normal lastikte de olsa ısınma problemi oluyor. Çok uzun sürede ısınıyor. Eğer durduğunuzda ise çok kısa sürede soğuyor. Onun için lastiğiniz çok ısınmış olsa bile yine de ani hareketlerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum bir kardeşiniz olarak. Çünkü başıma bununla ilgili çok şey geldi. Şimdi kafanızı şişirmek istemiyorum. Tecrübeyle muteberdir. 8. madde, kaçıncı bilmiyorum. 8 herhalde. Bu sonbaharda özellikle düşen yapraklar olur. Kışa doğru
Diğer ağaçlar da yaprak döker. Yerde yaprak varsa onların üstünden geçmemeye çalışın. Bu beyaz boyalar var. Bunlar da çok tehlikeli arkadaşlar. Hele kışın acayip kaydırıyor. Bir arkadaşım asfalt tutuşundan birden o beyaz boyaya denk geldiği için teker sarıp tekrar asfalta geldiğinde tekrar bir tutuş sağladığından dolayı height sight'a uğradı. Yüksek düşüş yani. Neyse ki bir şey olmadı. Mümkün mertebe bunlara basmamaya çalışın. Kışın özellikle acayip bir ısı farkı oluyor. Özellikle rögar kapakları, demir mazgallar, bunlar çok önemli. Bunların üstünden geçmemeye çalışın. Geçiyorsanız da temkinli veyahut da dik bir şekilde geçin. Temkinli ve dik şekilde geçin. Lastiğin şoklanma durumu çok olabiliyor. Böyle kuru zeminde gidiyorsun. Yazın çok fazla yazın da olur ama çok fazla olacağını düşünmüyorum. Denk gelmedi ama böyle lastiğim mesela benim ne zamandır yoldayım ısındı. Ama bir soğuğa geldiğim zaman su çok soğuk olduğundan bir şoklamaya maruz kalıyor. Yani kışın motosiklet kullanma birçok riski beraberinde getiriyor. Onun için buralara basmamaya, daha temkinli, motosikleti yatırmadan, gazla ve frenle çok fazla oynamadan geçmenizi tavsiye ediyorum. Ben de şu arkadaşı bir geçsem, şu düzlükte bir geçeyim yani. Önümü boşalttığım zaman daha rahat sürüyorum. 9. madde. Şimdi yanlış giyinmiş olabilirsiniz. Tahmin ettiğinizden daha soğuk olmuş olabilir. Üşüyorsunuzdur. Eve de yakınsınızdır. Ya dersiniz ki ya 30 kilometre var, biraz daha dayanayım falan. Arkadaşlar böyle bir şey yapmayın. Üşüdüyseniz durun, ısının. Sıcak bir şeyler için. Özellikle üşüdüğünüzü ilk nerelerden anlarsınız? El ve ayak parmaklarınızdan anlarsınız. Riske etmeyin kendinizi. Çünkü parmak üşüdüğü zaman sıcak parmağın bastığı fren manetinin hissiyatıyla soğuk parmak aynı olmuyor. Riske girmeye hiç gerek yok. Gerekirse durun, dinlenin. Eve 10 kilometre kalsın, 5 kilometre kalsın. Vücudunuz size bir alarm veriyorsa o alarmı dinleyin. Şimdi ben bunları anlatıyorum ama tabii bu konuda profesyonel olan arkadaşlarımız var. Kuryeci arkadaşlar. Allah onların yardımcısı olsun. Onlar çok soğuk havalarda da motosiklet kullanmak durumunda kalıyorlar. Tabii ki onların tecrübesi daha fazladır. İzleyen arkadaşlarımız varsa bu soğuktan korunma ile ilgili çok güzel yöntemleri varsa yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Son maddeye geçelim. Şöyle boşluk bir alana çekip son maddeyi de burada anlatmaya çalışayım arkadaşlar size. Evet arkadaşlar, çok şeylerden bahsettik. Son maddede de şunu söylemeden geçmeyeyim. Görünür olmamız gerekiyor. Yelek çok önemli. Kışın havanın erken kararması, havanın puslu olması, sisli olması görünürlülüğümüzü etkiliyor. Bugün hava açık diye ben reflektör yeleğimi giymedim. Ama hava puslu olsaydı falan trafiğin olduğu yerde gündüz de olsa kışın giyerdim. Bunlara dikkat etmeniz önemli. Ben şimdiye kadar bunlara dikkat ettim. Yaklaşık 18-19 senedir motosiklet kullanıyorum. Hadi 20 sene diyelim. Bunlara dikkat ettim. Sürçülisan ettiysem affola. Motosikletle kalın, hoşça kalın. Başka konularla yine karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.